İtilaf devletleri Çanakkale'yi geçmek için kullandıkları gemiye neden Agamemnon adını verdi? Fatih Sultan Mehmet Hektor'un intikamını aldık derken neyi kastetti? 3000 yıllık Troya atı hilesi Çanakkale Savaşı'nda nasıl tekrar kullanıldı? Aslına bakarsanız Batı dünyasının Çanakkale'yi geçmeye çalıştığı ilk savaş 1915'teki savaş değildi. Binlerce yıldır Boğaz'ın kontrolünü ele almak için Anadolu'yu kuşatıyorlardı. İşte bu yüzden Fatih Boğazları ele geçirdiğinde Anadolulu bir komutanın intikamını aldığını söylemişti. O komutan Hektor'du. 3000 yıl önce Çanakkale'yi Batılılara karşı savunurken öldürülen Troyalı Hektor. Çanakkale Savaşı ondan 3000 yıl önce yaşanan Troya Savaşı'na öyle benziyordu ki, İtilaf devletleri tarihte yaşananları yeniden uygulayarak Türkleri yenmeye çalıştı. Ama bu kez Agamemnon 3000 yıl önceki başarısını sağlayamayacak ve Boğaz'ı asla geçemeyecekti. Doğu ve Batı'nın en büyük savaşı 3000 yıl önce Anadolu topraklarında Çanakkale'de meydana geldi. Troya Savaşı Homeros'un İlyada destanında anlattığına göre Troyalı Paris'in Spartalı Helen'i kaçırması sonucunda ortaya çıkmıştı. Helen'in eşi Sparta kralı Menelaos öfkeyle abisi Agamemnon'a gitmiş, Troyalılara karşı savaş açılmasını istemişti. Bunun üzerine tüm Yunan kralları Agamemnon'un önderliğinde birleşerek Troya'ya karşı yıllarca sürecek olan mücadeleyi başlattılar. Agamemnon ismi yakın tarihten de tanıdık geldi mi? Evet, o zamanların batılı güçlerinin başı olan bu isim 3000 yıl sonra bir gemiye verilecek ve İtilaf devletlerinin Anadolu'yu yeniden ele geçirme planının bir parçası olacaktı. Çünkü o dönemde eşitler arasında birinci sıfatıyla Akaları birleştiren ve gücü elinde bulunduran Agamemnon, Troya'nın zenginliklerini ele geçirerek Batı'nın hayallerini süsleyen zaferi elde etmişti. İşte bundan 3000 yıl sonra İtilaf devletleri Çanakkale Boğazı'nı ele geçirmek istediklerinde kendilerine Agamemnon'u örnek alacaklardı. Ama Türk ordusunun yazdığı destan onların Troya Savaşı'nı yeniden canlandırma hayallerini yerle bir edecekti. Bu iki savaşın benzer noktalarını incelemeye bahanelerden başlayalım. Troya Savaşı sözüm ona Akaların Helen'i geri almaları için ortaya çıkmıştı. Ama gerçek çok daha farklıydı. Geç Tunç döneminde Anadolu'daki süper gücün batıdaki rakibi merkezi Yunanistan olan ve krallıkların konfederasyonundan oluşan Akalardı. Batı Anadolu'da kuzeyden güneye yayılmış küçük krallıklarsa bu iki güç arasında bir anlamda tampon görevi görüyordu. Yani Troya bu tampon bölgelerden biriydi ama ihtişamıyla göz kamaştırıyordu. Akalar çok geçmeden Anadolu'nun zenginliklerine göz dikip Ege bölgesinde kıyılardaki toprakları ele geçirmeye başladılar. Batı Anadolu üzerinden devam eden bu mücadelenin en önemli cephelerinden birisi başkenti Troya olan ve günümüzde Çanakkale il sınırlarını kapsayan Viluşa Krallığı'ydı. Troya uzun zamandır Akaların hedefiydi çünkü Çanakkale Boğazı'na hakim konumu ve Ege rüzgarlarında sığınacak liman ararken sürekli Troya'ya gelip ticareti canlandıran gemiler bu kentin antik dönemin en zengin, parlak yerleşim yerlerinden biri olmasını sağlamıştı. Homeros'un destanına göre Agamemnon kardeşinin eşinin kaçırıldığını duyunca hemen diğer Yunan krallarına haber edip sefere çıkmıştı. Bu aslında uzun zamandır bir savaş hazırlığı içerisinde olunduğunu ve Akaların beklenen fırsatı bulduğunu gösteriyordu. Orduların hızlı bir şekilde toplanması ve deniz aşırı sefere çıkılması kaçırma olayının savaşın asıl nedeni olmayıp onun tetikleyicisi olduğunu gösteriyordu. Yani Helen tıpkı 1914'te Bosna ziyareti sırasında öldürülerek 1. Dünya Savaşı'nın sebebi olarak gösterilen Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahtı Arşidük Franz Ferdinand'la aynı kaderi paylaşıyordu. Bu aynı zamanda Osmanlı'ya sığınan Alman Goben ve Breslau zırhlılarının İtilaf devletlerine iade edilmemesi, Yavuz ve Midilli adını alarak Rusların Karadeniz limanlarını bombardıman etmesine benziyordu. Karşı taraf bu durumu tıpkı Helen'in kaçırılması gibi bahane olarak kullanıp saldırıya geçmişti. Troya Savaşı ve Çanakkale Savaşı yalnızca iki devlet arasında değil, birçok ülkenin ve ulusun katılımıyla gerçekleşen ittifaklar arasında meydana gelmeleri bakımından da birbirlerine benziyordu. Çanakkale Savaşı'nda dünyanın farklı bölgelerinden askerler aslında hiç tanımadıkları, bilmedikleri ve düşmanlık gütmedikleri insanlara karşı savaşmak için cephelere gönderilmişti. Aynı topraklarda asırlar önce yaşanan Troya Savaşı'nda da durum bundan farklı değildi. Troya Savaşı yalnızca Troyalılar ve Akalar arasında yaşanmamıştı. Her iki taraf da müttefikleriyle birlikte savaşa katıldı. İlyada destanına göre Akaların müttefikleri Yunanistan ve Ege dünyasından yani Batı'dan, Troyalılara yardıma gelenlerse Habeşistan gibi uzak ülkelerin desteğini alan Anadolu halklarındandı. Akaların Troya seferi benzerlerini 20. yüzyıl başlarında sıklıkla gördüğümüz amfibik çıkarmalar gibiydi. Ordunun tamamı Troya'nın batısındaki sahile tek bir noktaya çıkarma yapmıştı. Askeri anlamda çıkarma yapanların savunma yapanlara karşı üstünlükleri işte bu noktadaydı. Savunma yapanlar düşmanın nereden geleceğini bilmedikleri için savunma kuvvetlerini daha geniş alanlara yayıyordu.
Çıkarmanın başlangıcında saldıran kuvvetler sayısal olarak savunmacılara göre daha avantajlı duruma geliyordu. Troyalıların nasıl bir savunma stratejisinin olduğunu bilmiyoruz. Ama kıyılarda nereden geleceği belli olmayan bir saldırıyı önlemeye yönelik savunmadan ziyade Troya kentinin güvenli surları içerisinde beklemişlerdi. Akalar saldırının ilk gününden itibaren Troya'nın batısındaki küçük Beşige koyunu ele geçirerek savaşın sonuna kadar burayı ellerinde tuttular. Savaş genel olarak bu koy ve Troya kenti arasındaki ovada gerçekleşti. Gelibolu'ya Avustralya ve Yeni Zelanda gibi uzak ülkelerden gelen Anzaklarla İngiliz ve Fransızların durumu 3000 yıl önceki Akalarınkine oldukça benziyordu. Akaların çıkarma yaptıkları küçük Beşige koyunun Gelibolu Yarımadası'ndaki müttefik çıkarma koylarından pek bir farkı yoktu. Tıpkı Anzak ve Seddülbahir'de dar bir alana sıkışan kuvvetlerin buraları siper ve tünellerle güçlendirdiklerine benzer bir şekilde Akalar da Beşige koyunu kaleye çevirmişti. Troya Savaşı'nda kullanılan silahlar gerek Homeros'un tarifi gerekse yapılan kazılardan ele geçirilen örneklerden anlaşıldığı üzere tipik bronz çağı silahlarıydı. Çarpışmalarda uzun menzilli ok ve sapanların yoğun bir şekilde kullanıldığı arkeolojik çalışmalarda ortaya çıktı. Bu silahlar o dönemde Çanakkale Savaşı'ndaki tüfek ve makinalı tüfekler kadar etkili ve ölümcüldü. Bunların yanı sıra piyadelerin yakın dövüşlerde kullandığı ana silahlar mızrak ve kılıçtı. Çanakkale Savaşı'nda her iki tarafın binlerce askerle birlikte yaptığı taarruzlar da antik çağ piyadelerinin meydan savaşlarını anımsatıyordu. Bu taarruzlarda Türk ve müttefik askerlerinin kullandığı kılıç ve süngüleri Troya ve Aka ordularının kullandığı kılıç ve mızraklara benzetebiliriz. Savaşın ilerleyen günlerinde Çanakkale cephesinde kullanılan diğer yöntemler de modern bir savaşla hiç uyuşmuyordu. Bu yöntemlerin en bilineni tünel kazmaktı. Çanakkale Savaşları'nda tünel açma yöntemi yani lağım ilk defa Anzak cephesinde 28-29 Mayıs gecesi bomba sırtı siperlerinde gerçekleştirilmişti. Bu yöntem savaşın en son gününe kadar sadece Anzak cephesinde değil, Seddülbahir cephesinde de defalarca tekrarlanarak devam etti. Çanakkale Savaşları'ndaki tünel savaşlarının birinci önceliği karşı taraftaki düşmanın en önemli siperlerini ele geçirmekti. Elbette aynı coğrafyada aynı amaçlarla gerçekleşen bu iki savaş arasındaki tarihsel bağı ilk kez biz kurmuyoruz. Çanakkale Savaşı sırasında askerlerin günlükleri, komutanların mektupları ve daha pek çok birincil kaynak bize o dönemde savaşanların da kendilerini Troyalılara ve Akalara benzettiklerini gösteriyor. Buna örnek olarak savaşa katılan yazarlardan biri olan Rupert Brooke'u gösterebiliriz. Brooke, İngiliz donanmasının amiral gemisi Queen Elizabeth'in Çanakkale Boğazı'ndaki bombardımanını Troya Savaşı sırasında Olimpos tanrılarının yıldırımlarıyla Troya kentini sarmasına benzetmişti. Brooke bu düşüncesini şöyle kaydetmişti. Priamos'un oğulları top seslerini duyunca dehşete düştü ve Troya tekrar sarsıldı. Brooke'un bahsettiği Priamos o dönemde Troya kralıydı. Bir başka şiirinde ise Troya ve Çanakkale'de savaşan askerlerin aynı kaderi paylaştığından bahsediyordu. Klasik literatürü bilen subaylar da savaş sırasında yazdıkları mektuplarda ve daha sonraki anılarında Homeros'un pasajlarından sık sık alıntılar yapmışlardı. Bu mektuplar İtilaf devletlerinin kendilerini Troya'yı düşürmeye gelen Akalar, yani Yunanlarla bir tuttuğunu gösteriyordu. Anzak'taki siperlerde bekleyen askerler Gelibolu'nun dik yamaçlarını ve yukarıda bulunan Türk siperlerini Troya'nın ele geçirilemez surları gibi betimlemişlerdi. Kendilerini Akalara ve onların büyük savaşçısı Akileus'a benzeterek motive olmuş, Troya'nın en büyük savaşçısı Hektor'u ise sürekli kötülemişlerdi. Bu konuda yazılmış belki de en meşhur şiir kendisi de Gelibolu'da savaşmış olan Patrick Shaw Stewart'a aitti. Shaw Stewart yazdığı Stand in the Trench Achilles adlı uzun şiirde cepheye geldiği ilk günlerde yaşadıklarını İlyada Destanı'nın 18. kitabına atıf yaparak kaydetmişti. Shaw Stewart, gece karanlığında cephede siperler içinde beklerken yakın arkadaşı Patroklus'u kaybeden Akileus'un acısını hissettiğini yazmıştı. Şöyle söylemişti. Tepenin yukarısında siperlerdeki Türk askerleri tıpkı eski düşmanımız Hektor'un hayaleti gibi görünüyor. Hektor, Troya'nın en büyük savaşçısı, komutanı ve Helen'i kaçıran Paris'in abisiydi. Tam bir vatan aşığı olan Hektor için Troya'nın iyiliği her şeyden önemliydi. Bu yüzden kardeşi Paris'in Helen'i kaçırmasına şiddetle karşı çıkmış ancak sözünü dinletememişti. Sonunda Akaların en güçlü savaşçısı Akileus'un en yakın arkadaşı Patroklus'u öldürdü. Bunun intikamını almak isteyen Akileus da Hektor'u öldürdü. Hatta cesedini Troya surları etrafında sürükleyerek babasına vermeyi reddetti. Yani Çanakkale Boğazı ve sonrasında Anadolu'yu geçirmek isteyen İtilaf devletlerinin kendilerini Akalar ve özellikle Akileus'la özdeşleştirmelerine şaşmamak gerek. İki savaşın benzerliği bunlarla sınırlı değil. Çanakkale Savaşı'ndaki Türk savunma hatları özellikle Troya Savaşı kahramanlarının mezarlarının üzerlerindeydi. Gerek deniz savaşları gerekse kara savaşları esnasında Troya kentinin harabeleri askeri anlamda savunma amaçlı olmasa da özellikle gözetleme amacıyla kullanılmıştı. Kumkale muharebelerinde Türk ordusunun savunma cephesinin merkezinde yer alan harabelerin ortasına bir makineli tüfek yuvası yerleştirildi.
Çanakkale ve Troya savaşları arasında benzerlikler olduğunu ileri sürenlerden biri de İtilaf devletlerinin başkomutanı General Hamilton'dı. Hamilton, savaşın bu kadar uzun sürmesinin nedenini kendi ordusundaki hastalıklar ve gevşeklikler olarak görüyordu. İşte bir benzerlik daha. Destana göre İtilaf devletlerinin 3000 yıl önceki hali olan Akalar, Troyalıların müttefiki olan Kilikyalıları katletmişti. Ardından Akaların başı olan Agamemnon, bu bölgede Apollon tapınağının rahiplerinden birinin kızını kendine köle olarak aldı. Bir süre sonra Aka ordusunda korkunç bir salgın baş gösterdi. Askerler hastalıktan kırılmaya başladılar. Komutanların çoğu bunun Agamemnon'un gevşekliği ve Apollon tapınağından bir kadını kendine ganimet olarak alması yüzünden gerçekleştiğini düşündüler. Tıpkı General Hamilton'ın düşündüğü gibi. Hem Troya Savaşı sırasında Gelibolu Yarımadası hem de Çanakkale Savaşı esnasında Troya, savaş alanının bir parçasıydılar. Gelibolu Yarımadası'nın Ege Denizi'ne uzanan uç kısmı Troya Savaşı zamanında Akaların ilk ayak bastığı Troya toprağıydı. İsmi ilk ayak basan anlamına gelen Akalı Protesilaos, karaya ulaşır ulaşmaz Hektor tarafından öldürüldü. Günümüzde Sedülbahir köyünün batısında yer alan küçük Kara Ağaçlı Tepe, antik çağlardan bu yana onun mezarı olarak biliniyordu. Daha sonra bu antik mezar anıtının hemen yakınına Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden İtilaf devletlerinin tüm askerlerinin anısına İngiliz Helles abidesi inşa edildi. Yani İngilizler abide için bu bölgeyi boşuna seçmemişti. Bu abideler dışında Gelibolu Yarımadası'ndaki İngiliz ve Anzak askerlerine ait diğer mezarlıklar da Troya Savaşları'nın içinde yer aldığı bir fon içerisinde bulunuyorlardı. Ayrıca mezar taşlarında yazan "Their name lived forevermore" ve "Their glory shall not be blotted out" şeklindeki kitabelerle de Troya destanına atıf yapılıyordu. Savaş sırasında Aka askeri Protesilaos'un tümülüsü İngilizlere koruma sağlamıştı. Hektor ve diğer Troya yani Anadolu kahramanları da Türk tarafında İtilaf devletlerine karşı mücadele eder gibiydi. Neden mi? Çünkü Erenköy yakınlarında yer alan Türk top bataryaları hemen üstlerinde bulunan Hektor tümülüsünün gölgesinde yer alıyordu. Yani Anadolulu Hektor bundan 3000 yıl sonra topraklarını işgale gelen düşmanlarıyla yeniden savaşıyor gibiydi. Ama bu defa elinde Akaların gemilerini yakmak için meşale taşımıyor, onları top ve mermileriyle vuruyordu. Troya antik kentinin hemen arkasındaysa İngiliz Genelkurmayı'nın en korktuğu silahlardan biri konuşlanmıştı. 6 inçlik de Tot bataryası Troya üzerinden karşı kıyıdaki İngiliz ve Fransız mevzilerine ölümcül atışlar yapıyordu. Hamilton, Asya kıyılarına bakan İngiliz cephesinin bir Akileus topu haline dönüştüğünü ve Troya bataryasının yaptığı atışlarında bir anlamda Akileus'u öldüren Paris'in okları kadar etkili olduğunu belirtiyordu. Burada bilmeyenler için yine bir parantez açalım. Mitolojide Akileus annesinin kendisini özel bir nehirde yıkaması sayesinde ölümsüz olmuştu. Yani savaşta aldığı yaralar onu öldürmüyordu ancak annesi onu yıkarken topuğundan tutmuştu. Yani topuk kısmı bu özel güçten mahrum kalmıştı. Akileus Hektor'u öldürdükten sonra Hektor'un kardeşi Paris'te Akileus'u topuğundan vurarak öldürmüştü. İşte bu yüzden Hamilton aslında çok yerinde bir benzetme yapmıştı. Türk ordusu Troya bataryasından öyle atışlar yapmıştı ki tıpkı Paris'in en güçlü savaşçı Akileus'u yendiği gibi Türkler de İngiliz ve Fransız kuvvetlerini çaresiz bırakmıştı. Troya ve Çanakkale savaşları arasında paralellik kurulan en önemli noktalardan biri de Troya atıydı. Destanda anlatılana göre 10 yıl süren savaşın sonunda Akalar Troya'yı düşürmeye başaramamış, bunun üzerine kurnazlığıyla bilinen İthaka kralı Odysseus ortaya bir fikir atmıştı. Bir tahta at inşa ederek içine Aka askerlerini yerleştiren Odysseus bunu Troya surlarının önüne sanki savaşın bitmesinin bir armağanı ve adağı gibi bıraktı. Ardından Aka orduları gemilerine binerek Bozcaada'nın arkasına saklandılar. Troyalılar da maalesef bu hileyi anlamayarak atı içeri aldılar. Böylece atın içinden çıkan askerler kenti yerle bir etti ve Troya düştü. Bu çok bilinen hile Çanakkale Savaşı'nın ilk çıkarma gününde İngilizler tarafından yeniden denendi. River Clyde isimli eski bir kömür şilebi büyük bir çıkarma gemisine dönüştürüldü. Orijinal Troya atının mimarı Akaların en zekisi Odysseus'tu. River Clyde'i dönüştürenlerden biri de Teğmen Josiah Wedgwood'tu. Wedgwood yapmış olduğu değişikliklerle eski şilebi kendi deyimiyle modern bir tahta ata dönüştürmüştü. Askerlerin Troya atına benzettiği River Clyde sahilde karaya oturduğunda karşılarında Troya atını belki de hayatlarında hiç duymamış olan Türk askerlerini buldu. 3000 yıl önce bir şehrin ele geçirilmesine olanak sağlamış eski bir hile olan Troya atı bu defa işe yaramadı. Bölgenin şimdiki sahipleri olan Türkler eskilerin hatasına düşmediler ve Troyalıların o zaman yapması gereken şeyi yaparak yeni atı ateşe verdiler. Ve bu olaydan sonra River Clyde, İtilaf devletlerinin Çanakkale'de en fazla kayıp verdiği teşebbüslerden biri olarak anıldı.
Yine de İngilizler ve Fransızlar Türklerin umudunu ve inadını kırmak için savaş boyunca pek çok kez hilelere başvurmaya devam ettiler. İtilaf devletlerinin Çanakkale Savaşı'nı Troya'nın bir tekrarı haline getirmek istediklerinin en önemli kanıtıysa 16.500 tonluk Agamemnon zırhlısıydı. 18 Mart 1915 günü Boğaz'ı geçmeye çalışan İtilaf devletlerinin en güçlü 3. savaş gemisinin adı Agamemnon'du. Asırlar önce Anadolu'yu yağmalayan kralın adını gemilerine vererek hedeflerini açıkça gösteriyorlardı. Ama Türk ordusu yaptığı isabetli atışlarla Agamemnon zırhlısını saf dışı bırakmayı başardı. Yalnızca bununla da kalmadı. İtilaf donanmasından Irresistible, Ocean ve Boe zırhlıları batırıldı. İtilaf devletleri 30 Ekim 1918 tarihinde 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Mondros Mütarekesi'nin Agamemnon zırhlısında imzalanmasını istemiş, niyetlerini yine açıkça göstermişlerdi. Bu noktada kesinlikle tarihi bir bilinçle hareket edildiği ve aslında Troya Savaşı'nın yalnızca Priamos döneminde değil, yıllar boyunca Çanakkale Boğazı'nı ele geçirmek isteyen Batı ve Doğu dünyası arasında defalarca gerçekleştiği kesinleşiyordu. 1462'de Troya harabelerini görmek için bölgeye giden Fatih Sultan Mehmet, Hektor'un intikamını aldık diyerek Troya Savaşı'nın aslında farklı yüzyıllarda sürekli tekrarladığını bizlere hatırlatmıştı. Bugün Fatih'in bu sözü Troya Müzesi'nin duvarlarını süslüyor. Çanakkale ve Troya savaşları her ne kadar farklı zamanlarda yaşanmış olsalar da aynı topraklarda ve aynı nedenlerle binlerce insanın kaybına, hafızalardan silinmeyecek olan olaylara yol açmışlardı. İkisi de insanlık tarihindeki binlerce savaş içerisinde belki de en meşhur olanlardı. Homeros, İlyada destanıyla Troya Savaşı'nın unutulmamasını sağlamıştı. Son yıllarda yapılan kazı çalışmalarındaysa bu bölgede gerçekten büyük bir savaşın yapılmış olduğu doğrulandı. Aynı şekilde Çanakkale Savaşı da üzerinden 100 yıl geçmesine rağmen hakkında söylenen türküler, şiirler ve yazılan mektuplarla günümüze dek canlılığını korudu ve korumaya devam edecek. Başta Çanakkale türküsü olmak üzere milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu Çanakkale şehitlerine şiiri, bu savaşın gelecek yüzyıllarda da unutulmamasını sağlayacak en önemli edebi eserler olarak bizlere miras kaldı. Aslına bakarsanız Batı dünyasının Çanakkale'yi geçmeye çalıştığı ilk savaş 1915'teki savaş değildi. Binlerce yıldır Boğaz'ın kontrolünü ele almak için Anadolu'yu kuşatıyorlardı. İşte bu yüzden Fatih Boğazları ele geçirdiğinde Anadolulu bir komutanın intikamını aldığını söylemişti. O komutan Hektor'du. 3000 yıl önce Çanakkale'yi Batılılara karşı savunurken öldürülen Troyalı Hektor.